Borsanın rakamları yerine koyduğumuzda bize en iyi hisseyi söyleyebilecek kat'i bir formülü yoktur. Bunun olamama sebebi şirketlerin gelecekteki faaliyetlerini kesin bir şekilde öngöremeyecek olmamızdır. Yapabileceğimiz şey geçmişteki ve bugünkü finansal değerleri gelecek öngörülerimizle harmanlayarak kullanmaktır. Lakin şirketlerin sadece finansal verilerin gelişimine veya geleceğe yönelik pozitif gelişme beklentilerimize odaklanmamalıyız. Şirketin aktif karlılığı, brüt karı, öz sermayesi ve benzeri değerler çok güzel artıyor. Maliyetleri, borçları ve benzeri değerler ise çok güzel azalıyor. Ödemelerini tıkır tıkır alıyor. Yatırımlarını da yapıyor olsun. Tüm bunlar bize neyi söyler? Sadece şirketin güzel büyümekte olduğunu, işlerinin yolunda gittiğini söyler. Bunlar elbette önemli ama sadece bu gelişmelere bakarak hisse alırsak hisseyi yanlış fiyat ile alabiliriz. En az bunlar kadar önemli olan bir diğer şey bu güzel gelişmelerin bize kaça satıldığıdır. Bir örnek ile devam edelim. Bir ev düşünün. Diyelim ki en başta ortada hiçbir gelişme yok ve bu ev 500 bin TL'ye satılıyor. Daha sonra bu evin yakınına üniversite yapılmaya başlandı. Güzel gelişmeler var. Bu evi alıp almama konusunda ne düşünürsünüz? Üniversite yapılınca bu evin değeri ne olacak? Olacak olana göre bugün benden istenen fiyat makul mü? Yoksa değil mi diye değerlendirirsiniz. Üniversite sonrası nihai durumda 700 bin TL fiyata ulaşabileceğini düşündüğünüz evi bugün 550 bin TL'ye verirlerse alırsınız. Bugün size gel kardeşim bak buraya üniversite yapılıyor. Gelişmeler çok güzel. Al bu evi ya 1 milyon TL'ye derlerse o işe girmezsiniz. En azından bu ses tonundan da girmemeniz gerektiğini anlarsınız. Ya zaten olur mu öyle şey? Kim verir ki 1 milyon TL'yi demeyin. Burası borsa. Burada oluyor. Üniversite sonrası arsanın ederinin kaç para olacağı düşünülmüyor. Hesaplanmıyor. Sadece üniversite yapılacağı veya yapılmakta olduğu konuşuluyor. Demek istediğim iyi şeylerin olmuş veya olacak olması bizi kurtarmaz. Bizim bu gelişmeleri bize bedeliyle mukayeseli olarak inceliyor olmamız gerek. Borsada bu bedel hepinizin bildiği gibi piyasa değeridir. Şirket satışlarını 2'ye, brüt karını 3'e katlamış. Süper. Süper değil işte. Bu sürede fiyat 5'e katladıysa artık olan oldu. Fırsat geçti gitti. Şirket X alanına giriyormuş, çok kazanacakmış hikaye. Şayet şirketin piyasa değeri, şirket henüz o alana girmeden, bu herkesin bildiği gelişmeden kaynaklı sağlayacağı kazanımların karşılığından daha fazla olacak şekilde arttıysa, artık orada fırsat değil, risk vardır. Özetle, şirket incelemelerimiz piyasa değeri ekseninde olmalıdır. Şirketin piyasa değerini de mukayese amaçlı kullanırken bazı çarpanlardan faydalanıyoruz. Burada detaya giriyoruz. Ama anlaması gerçekten çok zor değil. Sadece biraz ilgi istiyor. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. En temelde bunları öğrenmeden yatırım yapıyorsanız ve kazanıyorsanız bence gidin Milli Piyango bileti alın. Çünkü şansınız çok iyi demektir. Biz yine de sürdürülebilir kazancın yolu olan bilimsel veriler ışığında bu işi kumar yerine yatırım olarak görüp devam edelim ve bu anlamda sıkça kullanılan önemli çarpanlara göz atalım. Piyasa değeri defter değeri oranı. Öz sermaye elbette mühim bir kalemdir. Ama benim gözümde sanayi şirketleri için şirketin para kazanma gücünü ifade etmekte yetersiz kalır. Önemli olan bu öz sermayenin kullanılarak ne ölçüde faaliyet kârı elde edilebildiğidir. Kimisi düşük öz sermaye ile harikalar yaratır. Kimisi yüksek öz sermaye ile sektörü gereği verimli iş çıkaramaz. Ayrıca bilançoda gördüğümüz öz sermaye gerçeği yansıtmayabilir. Örneğin şirket 2001 yılında arsa almıştır. Arsa bilançoda yeniden değerleme yapılmadan o gün alındığı fiyattan yer alıyorsa bilançodaki öz sermaye rakamı da güncel değildir. Şirketlerin bazıları düzenli güncellemeler yaparken bazıları bu işle pek uğraşmamayı tercih ediyor. Bir başka örnek, şirketin değerli ama atıl durumda bir arazisi var. Bu arazi satılırsa tek defaya mahsus para girişi olur. Ama şirketin faaliyetlerinden elde edeceği geliri arttırıcı bir etkisi doğrudan olmaz. Şayet o para daha sonra verimli şekilde kullanılıp yeni fabrika ve benzeri işler yapılacaksa ancak o zaman bir yansımasını görürsünüz. Özetle, şirketin para kazanabilme gücü ile kağıt üzerinde görünen varlıklarını
birebir ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Firma değeri FAVÖK oranı. FAVÖK, net faaliyet kârı ile amortismanın toplamına eşittir. Ben amortismanın da yer aldığı FAVÖK değerinin çarpan mukayesesinde kullanılmasına pek anlam veremiyorum. Farklı alanlarda kullanılabilir. Ama benim için bahsedeceğim fiyat temelli çarpan mukayeselerinde bir kıymeti yoktur. Piyasa değeri esas faaliyet kârı veya firma değeri esas faaliyet kârı oranı. Firma değeri piyasa değeri ile net borcun toplamını ifade eder. Esas faaliyet kârı gelir tablosunda diğer faaliyet gelirleri ve giderleri kaleminin de hesaba dahil olması sonucu elde edilir. Bu kalem içinde kur değişimi ve benzeri etkileri de yer alır. Şirketin sadece ana faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri görmeyi tercih ederek bunun yerine net faaliyet kârı verisini kullanmayı tercih ediyorum. Piyasa değeri net faaliyet kârı veya firma değeri net faaliyet kârı oranı. İkisini de kullanıyorum. Piyasa değeri net faaliyet kârı oranına ilave olarak firma değeri net faaliyet kârı oranı net borcun piyasa değerine kıyasla oransal olarak çok değişmemiş olduğundan emin olabilmemiz için gereklidir. Zira net borcun oransal olarak çok aşırı yükselmiş olup PD'yi haklı olarak baskılamasından kaynaklı piyasa değeri net faaliyet kârı çok düşmüş olabilir. Ama bu durumda bu haklı bir düşüştür. Bu yüzden net borç gelişimini de hesaba almakta fayda vardır. Fiyat kazanç oranı. Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği gelirin net bir göstergesi değildir. Dönemsel tüm gelir giderler işin içine girdikten sonra elde kalan net kar ile yapılan hesaptır. Bu yüzden hem sadece ana faaliyetlerde ne olup bittiğini görmek için piyasa değeri net faaliyet karı ile firma değeri net faaliyet karı oranlarını kullanıyorum. Hem de günün sonunda elde kalana dönem verdiğim için FK'yı kullanıyorum. FK'nın çok dikkatli kullanılması gerekir. Gelir tablosunda net kâra ulaşılıncaya kadar dönemsel tüm faktörler işin içine girer. Şirket arsa satar, tazminat alır. Kasasındaki döviz değerlenir. Finansal borçlarının faizi düşer. İştirakleri değerlenir. Bunlara benzer tüm gelişmeler ana faaliyetlerin dışında dönemsel olarak gerçekleşir. Bu gelişmeler illaki olumlu ya da olumsuz etkileri olduğu için önemlidir. Ama bahsettiğim gibi bu gelişmeler şirketin kar elde edebilme becerisini doğrudan etkilemez. Dolaylı etkiler. Bunun bilinciyle bu gelişmeleri şirketin menfaatlerini etkilemesi kapsamında gözlemliyorum. Tüm bunlar demek değildir ki her şey bu çarpanlarla olup biter. Bilanço tablosu ve nakit akım tablosu da elbette çok önemlidir. Örneğin şirket ödemelerini almakta güçlük çekiyorsa nakit akım tablosunu incelemeden sadece gelir tablosuna odaklanırsak çok mühim bir gelişmeyi ıskalarız. Ya da şirket yatırım yapmıştır. Maddi duran varlık artışı vardır. Bu da gelecekteki net faaliyet kârı artışının habercisidir. Bunu bilançoda gözlemlemezsek gelecek öngörümüz eksik kalır. Özetle, bahsettiğim fiyat mukayesesi için firma değeri net faaliyet kârı, piyasa değeri net faaliyet kârı ve FK çarpanlarını yoğunlaşarak kullanıyorum. Şirket ile ilgili diğer tüm gelişmeleri de mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum. Şimdi, bu çarpanları kullanarak yapılabilecek değerleme analizinde dikkat edilmesi gereken hususlara gelelim. Öncelikle bu çarpan analizini bize şirket seçiminde destek olması amacıyla kullandığımızı, hisse seçim kriterlerimizi birkaç çarpan ile sınırlamadığımızı tekrar hatırlatmak isterim. Piyasa değeri net faaliyet kârı, firma değeri net faaliyet kârı ve FK çarpanları ile oluşturacağımız kurgular, yaklaşımlar benzer niteliktedir. Bu yüzden FK'yı zikrederek aktaracağım detayları diğer ikisi için de kullanabilirsiniz. Burada esas olan şirketin üreteceğini öngördüğümüz net kâra makul bir piyasa değeri bedeli ödeyerek alım yaptığımızdan emin olmaktır. Şirketin güncel FK oranının makul olduğundan emin olmak için kıyas unsurlarından faydalanacağız ve döngüsellik benzeri hususlara dikkat edeceğiz. Devamı gelecek. Takipte kalın.